Herkese merhabalar. Bugün sizlere o müthiş kadından bahsedeceğim. Tarihe damga vuran o bir kadın hükümdardı. Tomris Hatun'dan bahsedeceğim. Videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı, beğenmediyseniz de dislike atabilirsiniz. İsterseniz de kanalıma abone olup bana destekte bulunabilirsiniz. Hazırsanız videomuza geçelim. İyi seyirler. Eski yazıtlarda genellikle hükümdarlar, halk kahramanları ve önemli olaylar anlatılır. Birçoğunda da başrollerde erkekler vardır. Kadınlara pek rastlanmaz ama o başka, o çok şeyin öncüsü, tarihin babası olarak bilinen Herodot ondan şöyle söz eder. İskitlere hükmeden ilk kadındı ve ondan önce hiçbir kadın hükümdar görülmedi. Güçlü ve zekiydi. Kargıyı iyi kullanır, erkekler kadar iyi savaşır. Evlatlarını çok sever. Tarihteki ilk kadın hükümdar tesadüf mü? Değil. Zayıf mıydı? Hayır. Şanslı mıydı? Kesinlikle değil. Hırslıydı, güçlüydü ve yenilmezdi. Döneminin toplum yapısı sayesinde en az erkekler kadar savaşçı yetişti. Türklerin en büyük sevdası olan bağımsızlık damarlarında akıyordu. Gücü tartışılmazdı ve yüreği intikam hırsıyla doluydu. Peki neden ve neyden intikam almak istedi? Neden bu kadar kanlı bir savaşa göz yumdu? Çünkü Türk kadını bağımsızlığına olduğu kadar evlatlarına da aşıktı. Annelik hiçbir zaman olmadığı gibi milattan önce de sınır tanımamıştı. Büyük kadın savaşçı, Sakaların kraliçesi ve Saka Türk'ü olarak bilinen Tomris Hatun. 6. yüzyılda yaşadığı tahmin edilir. Perslere karşı yürüttüğü mücadelede muhteşem bir zafer kazanmış, Pers lideri Kiros'u bozguna uğratmıştır. Türk hükümdar olarak bir döneme damga vuran ve cesaretiyle günümüzde dahi adından söz ettiren savaşçıdır. Saka topraklarını tehdit eden Perslere karşı yürüttüğü savaşı kazanarak ülkesini koruma altına almıştır. İşte Saka kraliçesi eski Türk kadın hükümdar ve savaşçı olarak bilinen Tomris'in kelime anlamı. Temir yani demir demektir. Milattan önce 6. yüzyılda yaşadığı düşünülen Tomris, antik çağda Pers ve Medya'da hüküm süren Ahameniş İmparatorluğu ile mücadeleye girmiştir. Barışçıl ancak savunmayı ön plana çıkaran Tomris, bu yanı nedeniyle zayıf olduğu düşünen Pers İmparatoru Büyük Kiros da hiç durmadan Saka topraklarına akın düzenlemiştir. Ancak Persler her seferinde elleri boş geri dönüyorlar. Çünkü Sakalar geri çekiliyor ve savaş için uygun bir mevzi olmadığı zaman ise savaşa girmiyorlardı. Sakaları kovalamaktan bıkan Büyük Kiros İran'a geri dönmek zorunda kalıyordu. Bir süre sonra kendisine tabi olması ve kendisiyle evlenmeyi kabul ettiği takdirde Tomris Hatun ile uğraşmayacağını vaat etti. Tomris Hatun bunun bir oyun olduğunu bildiği için teklifi reddetti. Buna karşılık Büyük Kiros ordu toplayarak tekrar Saka topraklarına girdi. Tomris kaçılmayacağını anladığından uygun bir alan seçip Kiros'un ordusunu beklemeye başlar. İki ordu aralarında birkaç kilometre kalacak şekilde mevzilenir. Güneş battığı için savaş olmaz ancak Büyük Kiros bir hile düşünmüş ve iki ordu arasına içinde yiyecekler, şaraplar bulunan bir çadır kurdurtmuştur. Pargapises çadıra saldırı düzenler ve beraberindeki kuvvetler içerisindeki birkaç Pers'i öldürür. Ancak birkaç saat sonra baskın düzenleyen Pers kuvvetleri çadırı basıp Tomris'in oğlu da olmak üzere içerideki Sakaları öldürürler. Tomris oğlunu kaybettiğinin üzüntüsünü yaşar. Ben şimdi şuraya bir dipnot ekleyeyim. Öncelikle şimdi bu oğlunun öldüğü bir rivayettir ya. Başka rivayetler de var. Olanların üzerine Tomris yeminler eder. İki ordu milattan önce 529'da Seyhun Nehri yakınlarında savaş düzeni alır. Herodot'un Yunan toprakları dışında en kanlı savaş olarak tabir ettiği savaşta Sakalar kanca temrenli okları, güçlü yayları, eğer ve üzengiyle kullandıkları atları sayesinde savaşı kazanır. Ok atmakta usta olan ve savaş arabalarını büyük ustalıkla kullanan Sakalar Perslerin savaş köpeklerine rağmen onları bozguna uğratır.
Milattan önce 526 yılında Persler ve Sakalar arasında büyük bir savaş gerçekleşir. Bu savaşta Turan taktiği olarak bilinen savaş taktiği ilk kez uygulanır. Pers ordusu da bu taktik sebebiyle Tomris'in ordusuna yenilir. Tomris bizzat savaş meydanına iner ve mücadele eder. Savaş bitip galip olan Saka hükümdarı Pers kralının getirilmesini emreder. Kiros'un başını bedeninden ayırır, ardından kan dolu fıçıya daldırır ve çıkarır. Ardından şu sözler dökülür dilinden: "Seni kana doyurdum, işte şimdi rahatladım." Böylece oğlunun naaşını alarak ülkesine geri döner ve Türk töresine uygun olarak defneder. Evet, bu videoda size Tomris Hatun'dan bahsettim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.